Merhabalar. Bu videoda sizlere kendimi tanıtacağım. 8 Aralık 2001 tarihinde yani başvurumu yapmadan 18 yıl önce İstanbul'da doğdum. İlkokul yıllarında araştırmacı bir kişiliğim vardı ve bunun sayesinde izcilikle tanıştım. İzcilik faaliyetlerine katıldığım esnada kamp ateşi etrafında toplandığımızda çalınan enstrümanlar bende bir müzik sevdası oluşturdu ve bağlama kursuna katılmak istedim. Bağlama kursuna katıldığım esnada notalardan daha çok eğitmenimi taklit ederek bağlama çalmaya başladım ve seviyemi geliştirerek çıraklık belgesi aldım. Bende sanata olan ilgi daha da artmıştı ve bu kursuna yazılmak istedim. Belli bir sürede Ebru sanatıyla uğraştım. Teknolojiyle de aram her zaman iyi olmuştur ve bu yüzden yazılım eğitimi almak istedim. Coder Dojo eğitimine katıldım. Coder Dojo eğitimine katıldığım ilk sıralarda eğitimcilerimiz bize yazılım dilimini aşılamak istediler ve bence başarılı da oldular. Çünkü kısa süre içinde basit oyunlarımın temelini atmıştım. Eğitimin sonuna yaklaşırken uzun uğraşlar içerisinde yapmaya çalıştığım bir oyun projem vardı ve bunu başarılı şekilde tamamladım. Sergilemem sonucunda da yüksek bir puan alarak bir sonraki eğitim olan Teküp Vakfı Robotik ve Kodlama Eğitimi için mülakatlar alındım. Mülakatlar sonucunda teknoloji takımımız oluşturuldu ve bu teknoloji takımımızla beraber robotik kitlerimizle beraber robotlar kodladık ve programın sonuna yaklaşırken otonom tank projemiz öğrenciler tarafından yüksek puan aldı. Tabii bunları anlatırken ortaokul yıllarımın sonuna yaklaşmıştık ve bir tane olimpiyat sınavının haberini aldım. Matematik ve fen bilimleri olimpiyat sınavıydı ve sınava katılmak istedim. Yıldız Teknik Üniversitesi kampüsünde olan sınava katıldım ve sonucunda derece elde ederek Bursa'da, İstanbul'da da eğitim alındım. İstanbul'daki eğitim Anadolu yakasında oluyordu ve ben Avrupa yakasında oturuyordum. Aslında programa katılmak istememin de sebebi programın bana çok yarar sağladığını düşünmemdi ve çevremi daha da genişletme düşüncemdi. Her hafta Avrupa yakasıyla Anadolu yakasında mekik okudum ve programı da başarılı bir şekilde tamamladım. Aslında bu olimpiyat eğitimini alırken yazılım eğitimimden de geri kalmak istemedim ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nde Java programlama eğitimini aldım. Programın sonucunda başarılı bir proje sunarak yapılan lansmana katıldım. Liseye geçiş zamanım gelmişti ve bizim zamanımızda TEOG adıyla anılan liseye geçiş sınavına hazırlanıyordum. Sınava hazırlık esnasında askeri lise sınavları yapılacağı haberini aldım ve sınava katılmak istedim. Aslında katılmak istememin bir sebebi küçük yaşlardan beri olan havacılık sevdamdan dolayı hava lisesinde okumam dahilinde istediğim bölümde okuma şansı elde edebilecektim. Diğer bir katılma isteğim ise sınavı ÖSYM düzenliyordu ve ÖSYM'nin sınav disiplinini, sınav kültürünü denemek istedim. Sınav sonucunda derece elde ettiğimi öğrendim ve tüm askeri birlikleri kazandığımı öğrendim. Annem askeri tıp okumamı istiyordu. Ancak ben ey ana oğlun bir Asuman aşkına tutulmuşsa bırak uçsun diyerek ve ailemin de onayını alarak önceliğimi hava lisesine verdim. Katlara ve elemelere çağrıldım. İlk olarak fiziki yeterlilik ve sağlık elemelerinden geçtim. Daha sonra pilotluk için ayrı bir uygulama sınavı alındım ve sınavı başarılı bir şekilde tamamlayarak mülakatlara alındım. Mülakatlar sonucunda da kazandığımı öğrendim ve uçucu olmaya elverişli askeri pilot olur belgemi aldım. Daha sonra havacılık lisesine kaydım yaklaşıyordu ve maalesef 15 Temmuz hain darbe girişimi gerçekleşti. 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından devletimiz askeri liseleri kapatma kararı aldı ve maalesef askeri lise hayalim orada son bulmuştu. Ve ben de biraz üzüntü içerisinde fen lisesine kaydımı yaptırdım. Liseye geçtiğim zaman da derslerimle beraber projelerimi bir götürmeye çalıştım. Ve halihazırda bulunan yazılım ekiplerimle birçok projeye katıldık. Yüzünde de başarılar elde ettik. Her zaman yazılımı mesleki planımın dışında tutmaya çalıştım, hobi olarak yapmaya çalıştım. Ve aslında mesleki planımın için dilime önem vermem gerekiyordu. Ve İngilizcemi geliştirmenin yanı sıra Almanca ve Arapça dillerine de çalıştım. Ancak Almanca ve Arapça dilleri düşündüğümden kolay değildi. Bundan dolayı sadece temel oluşturabildim. Kendi projelerim dışında okul faaliyetlerinde de aktif rol almaya çalıştım. Lise 11. sınıfa geldiğimde okulda kendime küçük bir teknoloji ekibi kurdum ve bu teknoloji ekibimle otonom araç klasmanında Teknofest elemelerine katıldık. Ve bence ekibimle beraber çok güzel bir deneyim elde ettik. Her yıl Teknofest'te organizatör olarak teklif almaktayım. Ancak maalesef Teknofest'in düzenleyeceği tarihlerde başka programlarım olduğundan onlara katılmaktayım. Tüm bu anlattıklarımı yaparken hiçbir zaman havacılık sevdamdan geri kalmadım ve havacılığı her zaman yakından takip ettim. Ve bunun sayesinde Türk Hava Yolları'nın açmış olduğu havacılık ve pilotaj ön bilgilendirme eğitiminden haberdar oldum ve başvuru yaptım. Mülakatlar ardından programa katılma hakkı elde ettim. Program hafta içi her gün akşam 5 ile 10 arasında yapılıyordu ancak okulumda pansiyonda kalıyordum. Küçüklük sevdam olan havacılıktan dolayı hafta içi her gün programa gidip gelmeyi göze aldım ve programa katıldım. Teorik eğitimleri başarılı geçmemin ardından simülasyon eğitimlerini aldım. Farklı simülasyon zorluklarına katıldım.
ve simülasyonlar sonucunda da gerçek uçuşa çıkacağımın haberini aldım. Uçuşumun vakti geldiğinde Hazarfen Havalimanı'na gittik ve havalimanını burada ne var falan diye bir araştırma içine girdim. Havacılık yönetimiyle iyi kaynaşmam gerekir ki kuleye çıkmak yasaktı ve beni kuleye çıkardılar. Kulenin de bir atmosferini görmüş oldum. Kulenin atmosferi böyleyse kokpitin içi nasıldır diye düşündüm. Kulede yaptığımız briefingler ve imzalar ardından uçağımızın yanına geçtik ve uçuş öncesi son kontrolleri yaptık. Bir anda kokpitin içinde buldum kendimi. Uçağa elektrik vermemizin ardından öğretmen pilotumun o havalı sesiyle irkildim. Kule ile konuşma şansı elde ettim. Good morning Tower, Tango Charlie Uniform Sierra Delta, request startup diyerek motor çalıştırma izni isteyerek pistin başına geçtik. Uçuşumuz başladı. Uçuşumuz başladığı anda uzun yıllardır hayalini kurduğum mesleği deneyimlerken uçuşumuzu gerçekleştirdik. Uçuşun başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi ardından göstermiş olduğum üstün başarıdan dolayı üstün başarı belgesi ve programa katılım belgemi almaya hak kazandım. Size de anlatırken heyecanlandım şu an. İnşallah herkes istediği mesleği yapar. Çünkü gerçekten kişinin istediği mesleği yapması tarifsiz bir mutluluk. Pilotluk benim için sadece bir meslek değil, hayatım boyunca sürekli gerçekleştirebilmek için uğraştığım bir hayalim. Üniversite sınavına hazırlık aşamasında havacılıktan kopmamak için belli havacılık gruplarında yer almaktayım. TÜSHAT'ta Türk Hava Yolları'nın ve Stratus Havacılığın üst düzey yöneticilerinin bulunduğu bir toplantı kurulunda bulunmaktayım. Kendimi bir alanda değil her alanda geliştirmeye çalıştım. Son zamanlarda küçüklük sevdam olan havacılık ve video montaj alanıyla uğraştığım için maalesef yazılım alanını boşladım. Aslında yazılımla bir dil gibi olduğundan pratik yapmayınca körelebiliyor maalesef. Bu yüzden üniversite yıllarımda hobim olan yazılım ile uğraşmayı düşünüyorum. Yazılım alanından da kopmamaya çalışıyorum çünkü yazılım alanında tanınmış kişilerle sıkça sohbet edebilme şansı elde edebiliyorum. En yakın tarihlerde Baykar Savunma ziyaretinde bulunacağım ve Selçuk Bayraktar'la görüşme şansı elde edebileceğim. Görüşmem esnasında hem havacılık hem de yazılım alanında güzel öneriler alabileceğimi düşünmekteyim. Size kendimi tanıtmaya çalıştım. Umarım başarılı olmuşumdur. Sürçülisan ettiysem av ola. Selametle.